Büyük, yemyeşil bir ormanda Koko adında küçük bir ayı yavrusu yaşardı. Koko çok meraklı ve enerjik bir ayıydı. Ormandaki her şeyi keşfetmek ister, kelebeklerin peşinden koşar, ağaçlara tırmanır ve çiçekleri koklardı. Bir gün annesi ve babası yiyecek ararken Koko da ormanda oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra burnuna çok güzel bir koku geldi. "Bu da ne? Böyle güzel kokan bir şey olmalı," diye düşündü ve kokuyu takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra fark etti ki kaybolmuştu. Etrafına baktığında tanıdığı hiçbir ağaç ya da yol göremedi. "Annem, babam," diye seslendi ama kimse cevap vermedi. Koko korkmaya başlamıştı. "Ben şimdi ne yapacağım?" diye düşündü. Ama o cesur bir ayıydı. "Ağlamayacağım, annemi ve babamı bulacağım," dedi ve büyük bir maceraya başladı. Koko dikkatlice yürümeye başladı. Uzaktaki bir ağacın dalında yaşlı bir baykuş oturuyordu. "Baykuş amca, ben kayboldum, ailemi arıyorum, onları gördün mü?" diye sordu. Yaşlı baykuş gözlerini kırpıştırdı. "Hmm, eğer kuzey rüzgarını takip edersen seni büyük şelaleye götürür. Belki orada bir iz bulabilirsin." Koko teşekkür etti ve rüzgarın estiği yöne doğru yürümeye başladı. Ama bu yol onun için hiç de kolay olmayacaktı. Bir süre yürüdükten sonra önüne geniş bir nehir çıktı. Ama su çok hızlı akıyordu ve geçecek bir yol yoktu. Tam o sırada ağaçların arasında parlayan ince ipler gördü. Büyük bir örümcek ağı. Örümceklerin başı olan yaşlı örgücü Nine Koko'ya seslendi. "Buradan geçmek istiyorsan bize yardım etmelisin." "Ne yapmam gerekiyor?" diye sordu Koko. Örgücü Nine gülümsedi. "Bize biraz yaprak ve çalı getir. Yeni ağlar örmek için malzemeye ihtiyacımız var." Koko hemen ormandan kuru yaprak ve ince dallar topladı. Örümcekler ağlarını güçlendirdi ve sonunda Koko için güçlü bir ip köprü yaptılar. Koko dikkatlice köprüden geçti ve örümceklere teşekkür ederek yoluna devam etti. Koko bir süre yürüdükten sonra yoğun bir çalılığa geldi. Ama oradan geçmeye çalışırken bir tıs sesi duydu. Çalıların arasından büyük bir yeşil yılan çıkmıştı. "Hey küçük ayı, buraya nereden geldin?" diye sordu yılan. Koko korksa da cesurca cevap verdi. "Ailemi kaybettim. Onları bulmaya çalışıyorum." Yılan gözlerini kısıp sırıttı. "Eğer buradan geçmek istiyorsan bir bilmecemi çözmelisin." "Tamam, sor bakalım," dedi Koko. Yılan sordu. "Ne kadar çok paylaşırsan o kadar çok artar." "Nedir bu?" Koko düşündü. "Bal mıydı?" "Hayır." "Yapraklar mıydı?" "Hayır." Birden aklına geldi. "Bu sevgi," dedi gülümseyerek. Yılan başını salladı. "Doğru bildin. Aferin sana küçük ayı. Yolun açık olsun." Ve yılan çalılıkları açarak Koko'nun geçmesine izin verdi. Koko bir süre daha yürüdü ve sonunda büyük şelaleye ulaştı. Şelalenin yanında birkaç ayı ayak izi vardı. Heyecanla onları takip etmeye başladı. Ve işte orada büyük bir kayanın arkasında annesi ve babası duruyordu. Koko sevinçle bağırdı. "Anne! Baba!" Annesi ve babası dönüp ona doğru koştu. Annesi Koko'yu sımsıkı sarıldı. "Seni her yerde arıyorduk. Çok korktuk," dedi. Koko da onları çok özlemişti. "Ben de sizi arıyordum. Ormanda harika arkadaşlar edindim. Baykuş, örümcekler, hatta bilmece sormayı seven bir yılan bile vardı." Babası gülümseyerek, "Demek ki gerçek bir keşif gezisine çıkmışsın," dedi. Koko ailesinin yanına döndüğü için çok mutluydu. O günden sonra artık ormanda kaybolmaktan korkmuyordu. Çünkü biliyordu ki ormanda ona yardım edecek pek çok dost vardı. Ve böylece Koko ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde evine döndü.